Merhabalar arkadaşlar, Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yapımı oldukça kolay, çok çabuk ilerleyen, görüntüsü de çok güzel olan bir modelin anlatımını yapacağım. Modelimde anti peeling ip kullanacağım arkadaşlar. Kartopu Baby One 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan bir ip. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodu K507 ekran görüntüsü alabilirsiniz. Çok tatlı bir rengi var. Modelimde 3,5 numara şiş kullanacağım. 3,5 numaralı şişe 35 ilmek attım. Model 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Kenarlara da birer ilmek ekleyerek 35 ilmekle başlayacağım. Kenardaki ilmekleri saymazsak ortadaki ilmeklerimizin 4'ün katları artı 1 ilmek olması gerekiyor. Şu şekilde sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 artı 1 ilmek arkadaşlar. 2 ilmek de kenardaki ilmekleri sayarsak 35 ilmeğimiz oluyor. Şimdi model kurulumu yapmadan zeminimiz için bir sıra haroşa öreceğim. Bu modeli bebek örgülerinde kullanırken arkadaşlar istediğiniz lastiği örebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben model anlatımı yapacağım için bir sıra haroşa öreceğim. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Üç buçuk numara şiş kullanıyorum arkadaşlar. Ben genelde 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan ipleri örerken 3,5 numara şiş kullanıyorum. Eliniz çok sıkıysa 3,75 ya da 4 numara şiş de kullanabilirsiniz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimi ters ördüm. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Sıra başında ilmeği örmeden alıyorum düz olarak ördüğüm için. Şimdi yine sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Haroşa örgümü ben her iki yönde de tersten örüyorum arkadaşlar. Sizler her iki yönde düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi burası arka yüz arkadaşlar. Arka yüzde olduğum için bir sıra daha ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ön yüzde düz olarak örmeye başlayacağım. Bu kısımları arkadaşlar ayarlar kısmından hızlandırabilirsiniz. Sondaki ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi bir sıra haroşa örmüş oldum. Şimdi iki sıra ön yüzde düz, iki sırada arka yüzde ters öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi ön yüzde düz,
arka yüzde ters olarak öreceğim. 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde ters örüp ön yüze geçip gelelim arkadaşlar. Toplamda 4 sıra örmemiz gerekiyor. Lastik kısmından sonra 4 sıraya tamamlayıp gelelim. 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Bu sırada modelimizin yapılışını gösteriyorum arkadaşlar. İlk ilmeği aldıktan sonra ilmeği söküyorum. 1 2 3 4 ilmeğimizi 4 kez söküyorum. İlk ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeği 4 kez söküyorum. Şu şekilde. Daha sonra ilmeğin içerisine girip ilmeği düz olarak örüyorum. Sökmüş olduğum ilmekleri de hepsini birlikte düz olarak örüyorum. 1 2 3 3 ilmek düz ördükten sonra dördüncü ilmeğimi 1 2 3 4 4 kez söküp ilmeğin içerisine giriyorum. Sökmüş olduğum ilmeklerle birlikte hepsini düz olarak örüyorum. 1 2 3 3 ilmek düz ördükten sonra dördüncü ilmeği 1 2 3 4 4 kez söküyorum. İlmeğin içerisine girip hepsini birlikte düz olarak örüyorum. 1 2 3 3 ilmek örüp bir ilmek söküyoruz. Sıralamamız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sökmüş olduğumuz ilmeği 4 kez söküp ilmeğin içerisine girip düz olarak örüyoruz. Tekrar 1 2 3 3 ilmek düz ördükten sonra dördüncü ilmeği 4 kez söküp ilmeği düz olarak örüyorum. Sıralamamız sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. 1 2 3 4 1 2 3 3 ilmek ördükten sonra dördüncü ilmeği 4 kez söküyorum. Düz olarak örüyorum. Daha sonra tekrar 3 ilmek düz örüp yine dördüncü ilmeğimizi 4 kez söküyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 sökmüş olduğum ilmeği bütün ilmeklerle birlikte düz olarak örüyorum. Sıra sonunda olan ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıra başındaki ilmekten hemen sonraki ilmeği sökmüştük arkadaşlar. Sıra sonundaki ilmekten önceki ilmeği de sökmemiz gerekiyor. Modelimizin denk gelmesi için ilmek sayımızda artırma ya da eksilme olmaması için ilmeklerimizi sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sıra sonundaki ilmekten bir önceki ilmeği ve başlarken de ikinci ilmeğimizi sökmemiz gerekiyor. Şimdi arka yüzü ters örüyorum. Arka yüzü tamamladıktan sonra 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde, toplamda 4 sıra öreceğiz. Daha sonra modeli kaydırarak uygulayacağız. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sonda kalan bir ilmeği ise düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüzde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci sıramı örüyorum. Toplamda 4 sıra öreceğiz. 2 sıra ön yüzde, 2 sırada arka yüzde örüp gelelim.
2 sıra ön yüzde, 2 sıra da arka yüzde, toplamda 4 sıraya tamamlayıp geldim. Şimdi modelde kaydırma yapacağım. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bir önceki sırada örmüş olduğumuz 3 düz ilmeğin ortasındaki ilmeği buluyorum. Bu ilmek arkadaşlar. Daha sonra yanındaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi bu ilmeğimi söküyorum. 1, 2, 3, 4. 4 kez ilmeği söküp düz olarak örüyorum. Şimdi 3 ilmek düz örüp 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördükten sonra 4. ilmeğimi 1, 2, 3, 4. 4 kez söküp düz olarak örüyorum. Elimize de bu şekilde form verelim arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3 ilmek düz örüp 1, 2, 3, 4. 4 ilmek söküp bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. 3 ilmek düz örüp aynı şekilde yine 4. ilmeğimi 4 kez söküp hepsini birlikte düz olarak örüyorum. Modelimiz de kendisini yavaş yavaş göstermeye başladı arkadaşlar. Modelimize bonibon modeli, bonbon modeli, lollipop modeli de deniyor arkadaşlar. Üç ilmeği düz ördükten sonra 4. ilmeği 4 kez söküp düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düz örüp 4 kez ilmeği söküp düz olarak örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra 4. ilmeğimizi 4 kez söküp düz olarak örüyorum. İkinci model sıralaması da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 2, 3, 4. Sıra sonunda olan 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp model sıramı tamamlıyorum. Sıra başında da ilk ilmeği aldıktan sonra 2 ilmeği düz olarak örüp sökmüştük. Burada da sıra sonundaki ilmekten önce 2 ilmeği düz olarak örüp bir önceki ilmekte sökme işlemini uyguladık. Modelimizin önden görüntüsü böyle, arkası da böyle arkadaşlar. Şimdi arka yüzü ters olarak ördükten sonra 2 ilmek ön yüzde düz, 2 ilmek de arka yüzde ters örüp tekrar model kurulumu yapacağım. Yine kaydıracağım arkadaşlar. Bu defa ilk sırada olduğu gibi modelimizi kuracağız. Şimdi arka yüzü tamamlayalım. 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde ters örüp gelelim. 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde ters örüp 4 sıraya tamamladım. Şimdi ilk modelde olduğu gibi ilk ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeğimizi 4 kez söküyoruz. Kenar ilmeği olduğu için biraz zor oluyor arkadaşlar ama sıkıntı değil. İlmeğin içerisine girip 4 kez örüyorum. Şimdi 3 ilmek düz örüp bir önceki sırada örmüş olduğumuz 3 düz ilmeğin ortasındaki ilmeği söküyoruz arkadaşlar. Her modelde kaydırma yaparak devam ediyoruz. 1, 2, 3. Tekrar ilmeği 4 kez söküp beş kez oldu. Bunu tekrar örelim. 4 kez ilmeği söküp bütün ilmeklerle birlikte düz olarak örüyorum. Sıralamamız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi modelde ilerleyip gelelim.
Bir model sırası daha örerek modelimizde ilerledim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Örmesi de çok keyifli bir model. Önden görüntüsü böyle, arkası da böyle arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Videomu beğenip altına yorum yaparsanız çok sevinirim. YouTube kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni model videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.